Borsada yeni hikaye seçim senaryoları. Borsa haftayı 4984,86 puandan tamamladı. Hisse senetlerindeki ortalama değer kaybı %6,68 oranında gerçekleşti. Borsa İstanbul seçim iklimine tam anlamıyla girdi. Endeksin zirveye göre değer kaybı %12,62 oldu. Yılbaşından bu yana düşüş %9,52 oranında gerçekleşti. Haftaya 5401 seviyesinden başlayan borsa hafta boyunca geriledi. En yüksek değer kaybı iletişim sektöründe oldu. Turkcell hisseleri %14,16 değer kaybetti. Türk Telekom %18,01 düştü. Seçimin erkene alınabileceğine dair ilk açıklamanın gelmesiyle birlikte borsada da güvenli liman arayışı öne çıktı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik vasıtası ile iktidar cephesi ilk defa 2 Ocak 2023 günü seçimlerin öne çekilebileceğini ifade etti. Endeks 3 Ocak günü en yüksek 5704 puanı gördükten sonra günü %0,6 düşüşle kapattı. 4 Ocak günü düşüş biraz daha ivme kazanırken endeks kapanışını 5523'ten yaptı. Değer kaybı %1,83 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa seçimin öne çekilebileceği bilgisini 5 Ocak günü paylaştı. Endeks 5 Ocak günü %7,36 geriledi. Geride kalan 2 hafta boyunca düşen endeks son işlem günü olan 13 Ocak günü 5000'in altına kayarak 4984'ten kapattı. Peki borsayı bu denli hızlı düşüren neydi? Seçim riskini üzerinde taşımak istemeyen kurumsal yatırımcıların satışları endekste düşüşte belirleyici oldu. 3 Ocak 2023 günü emeklilik fonlarının portföylerindeki hisse oranı %22,95'ten 13 Ocak'ta 20,61'e geriledi. 3 Ocak 2023 günü yatırım fonlarının portföylerindeki hisse oranı %20,81'den 10 gün sonra %16,89'a geriledi. Peki en fazla satış hangi sektörden oldu? En yüksek hacimli satışlar banka sektöründe olurken endeksin düşüşünde bu sektördeki satışlar belirleyici oldu. Banka endeksi yılbaşından bu yana %17,20 geriledi. Peki, gösterge değerleri makul olan banka hisselerinde neden daha fazla satışlar yaşandı? Çünkü sektör oldukça likit bir piyasaya sahip. Sektördeki hisselerin yüksek likiditeye sahip olması hızlı çıkış yapılmasına olanak veriyor. Ayrıca 2023 yılında sektörde karlılığın düşeceği beklentisi de satışların erkene çekilmesine yol açtı. Haftalık bazda değer kazanan tek sektör kimya sektörü oldu. Borsaya yeni gelen Onkosem Ekolojik Sistemler bir haftada %60,79 değer kazandı. SASA %25,79 yükseldi. Borsadaki yabancı payı %29,47 oldu. Son bir haftada günlük olarak gerçekleşen ortalama hacim 126 milyar Türk lirası. Borsadaki yatırımcı sayısı 3.794.000'e yükseldi. Bazı yatırımcılar için günlük kazanma beklentisi çok fazla ön plana çıktı. Bazı hisselerde oluşan aşırı getiriler de satışları beraberinde getirdi. Kredili işlemler yüksek. Robot emirler fazla. Vadeli piyasalarda kaldıraçlı işlemler arttı. Te yandan teknik analizde ortalamaların altına sarkmaların yaşanması satışları getirdi. Peki, bundan sonra ne olacak? Erken seçim haberlerinin öne çıkmasıyla birlikte borsada oynaklık arttı. Görülen o ki seçim süresince gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir süreç öne çıkacak. Peki, seçim senaryoları neler? Seçim senaryoları. Senaryo 1, meclisin çoğunluğunu iktidar alır, Cumhurbaşkanı Erdoğan olur. Senaryo 2, meclisin çoğunluğunu muhalefet alır, Cumhurbaşkanı Erdoğan olur. Senaryo 3, meclisin çoğunluğunu iktidar alır, Cumhurbaşkanı muhalefetten olur. Senaryo 4, meclisin çoğunluğunu muhalefet alır, Cumhurbaşkanı muhalefetten olur. Peki, hangi gelişmeler olacak? Şubat'ın ilk yarısına kadar seçim tarihinin açıklanması yüksek ihtimal. Seçim kararı ile birlikte gözler muhalefetin açıklayacağı adaya yönelecek. Muhalefetin adayına bağlı olarak seçim senaryoları tartışılacak. İşbirlikleri tartışılacak. Seçim sonrası ihtimallerin ekonomi politikaları üzerindeki etkileri satın alınacak.